Yiğit Bey çok doğru bir soru sordu. Belgeselin amacı neydi sorusu çok önemli. Çünkü 10 yıl önce vefat etmiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dünyada Hazreti İsa'dan sonra adı en çok bilinen kişi olduğu söylenen bir sanatçı bu. Pek çok ülkede hayranı var. Amaç aslında zaten aşikar, benim kendi fikrimce amaçları zaten buydu. Biraz da Michael Jackson'ı itibarsızlaştırmaktı. Orada bahsedilen Brad Barnes diye bir üçüncü şahıs var Robson'ın bahsettiği. Aslında diyor Michael Barnes'ı taciz ediyordu. Fakat o Neverland'den ayağını çektiğinde ben onun yerine geçtim gibi bir ifade kullanıyor. Brad Barnes 10 gün kadar önce Michael Jackson'ın kendisini taciz etmediğini, böyle bir şey olmadığını kamuoyuna açıkladı ve belgeselden isminin izinsiz kullanıldığını söyledi ve isminin çıkartılmasını istediğini söyledi. HBO bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Aslında çok uzun bir süreç. Yani 93'te başlıyor ilk iddialar ama her münferit olay kendi içerisinde özgül koşullara sahip bir yandan. Medyaya yansımasının tarihi mi 93? İlk olarak Jordi Chandler bir şekilde Michael Jackson'la tanışıyor hayranı olduğu için. Babası, anne baba ayrı, annesinin yanında yaşıyor ve anne babası arasında bir velayet davası var. Babası aslında çocuğu kendine almak istiyor ve anneyi kötülemek istiyor. Tom Sinad'ın Santa Barbara Polis Departmanı'ndan 70 tane polisle birlikte Neverland'e baskın yapıyorlar. Güpegündüz yapılan baskında 70 polisin gözü önünde Michael Jackson kendi salonunun ortasında çırılçıplak bir vaziyette sandalyenin üstüne çıkartılıyor ve genital bölgesi, poposu, her tarafı fotoğraflanıyor, inceleniyor 70 kişinin göz önünde ve hemen akabinde giyinmesi beklenip ters kelepçeyle karakola götürülüyor. Ve bu esnada Tom Sinad'ın onu karakolda beklerken basına şu açıklamayı yapıyor. Çocuk tacizcisi Michael Jackson'ı şu an karakolumuza bekliyoruz. Tom Sinad'ın kim o esnada? Bölge savcısı. Bölge savcısı bu açıklamayı yapıyor ve aynı anda bir saat içerisinde Amerika'da 70 tane yerel kanalda çocuk tacizcisi, pedofili Michael Jackson karakolda tutuklandı diye haber yapılıyor. Dönemin gazetecisinin bir yazısını okudum. Diyor ki Kennedy suikastinde bile diyor, bir saat içerisinde 70 tane kanalda aynı haber geçmemişti diyor. Bu Amerika medya tarihi içinde diyor çok büyük bir olaydı diyor. Ve akabindeki süreçte bu arada 93'teki süreçte dava açılmıyor. Dava açılmamasının sebebi de zaten Jordi Chandler'ın babası Evan Chandler'ın eski karısı ve onun eşi, yani mağdur olduğunu iddia eden çocuğun üvey babası kesinlikle Michael'ın suçsuz olduğunu düşünüyorlar. Ve bu yüzden gizlice çocuğun üvey babası gerçek babasıyla buluşuyor ve onun gizlice ses kaydını alıyor. Niçin bunu yapıyorsun diye soruyor. Bu ses kaydı da yine YouTube'da var. Ulaşabilirler, dinleyebilirler. O ses kaydı diyor ki ben büyük kazanacağım diyor. İstediğim her şeyi elde edeceğim diyor. Ama Michael Jackson tek bir albüm bile satamayacak diyor. Bu işten diyor hepimiz kârlı çıkacağız diyor. Onu da hani ortak olmaya davet ediyor. Bu ses kaydı da aynı dönemde yine savcılığa gidiyor. Fakat Tom Sinad'ın zaten bir savcı olarak son derece taraflı tutumunu konuşmalarında da görebilirsiniz. Hani, akabinde 30'u çocuk, 200 kişi sorgulanıyor o dönemde. Ve 200 kişi de Michael'ın lehine ifade veriyor FBI sorgulamasında ve bütün bunların kaydı var. Çevresindeki çocuklar ve onların tanıdıkları Çalışanları, onların aileleri, hep çevresindeki çocuklar, kendi iş arkadaşları, çok geniş kapsamlı bir sorgulama sürecinden geçiliyor. 2005'teki sonuç şu: tamamı beyazlardan oluşan bir jüri Michael Jackson'ı suçsuz buluyor. Yani 2 yıllık süren davanın sonucundan bahsediyoruz. Suçsuz buluyor. Yani ki o dönemde ben şunu düşünmüştüm. Acaba burada bir hukuk ihlali mi var? Ama büyük tabloya baktığımda, araştırmamı derinleştirdiğimde hem savcının yanlı tutumu hem avukatların aynı avukatın devreye girmesi, burada sistematik bir durum var. Yani stratejik bir amaç güdüldüğü çok aşikar. Öte yandan suçsuz çıkması, yani beyazlardan oluşan bir jürinin oy birliğiyle suçsuz görmesi.
Burada zaten FBI'nin aynı şekilde kayıtlarının sunulması, LAPD'nin yani Los Angeles Psikiyatri biriminin onu tamamen masum bulması. Şimdi FBI'nin incelemeleri o kadar derin kapsamlı ki bakın 2009'dan sonra eski emekli 2 FBI ajanı Amerika'da televizyon programına katılmış ve o dönemde nasıl bir araştırma güttüklerine, nasıl farklı yöntemler kullandıklarını anlatmış televizyonda. Dava üzerinde mi? 93, şimdi 12 sene boyunca FBI Michael Jackson'ın bilgisayarlarını araştırıyor. Evet, kendi yakın markajı alıyor Michael Jackson'ın. Evet. Bütün bilgisayarlarını inceliyor, evindeki video kayıtlarını inceliyor. Kendisi böyle video çekmeye meraklı bir sanatçı. Evet, sürekli videolar çekiyorlar Kendi çocuklarla çocuklarının da aralarında. var. Eskiden beri meraklıymış. Bütün bu videolar inceleniyor ve FBI Vault.com'da bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. 2009'dan sonra FBI'nin resmi dijital kütüphanesidir bu. Bütün kayıtlar konuldu. Orada bütün sayfalarda şu yazar: nothing, nothing, nothing. Hiçbir şey yok. Yani suç unsuru bulunamadı. Suç unsuru yok. Hiçbir şey İbaresi yok. geçiyor. Evet. Zaten mesela bu şöyle bilgi kirliliği o kadar yaygın ki deniliyor ki işte evinde çıplak çocuklara yönelik fotoğraflar bulundu, kitaplar bulundu. FBI kayıtlarında böyle bir şey yok. Kaldı ki 2003'teki mahkemede İddia makamı 70 tane porno resim göstermiş ve o 70 yani ulaşabildiği resimlerden 70 tanesini jüriye göstermiş ve 70'i de yetişkin porno resimleri. Aralarında bir tane çocuk porno resmi yok. Bir de 94-95 yılında bizim basınımızda Michael Jackson'ın siyahi olmaktan utandığı, bu yüzden tenini beyazlattığı ile ilgili haberler çıkmıştı. Ben de 13-14 yaşındaydım o zaman ve körü körüne inandım. Zaten hala daha bizim insanımız hani medyada gördüğü her şeye anında inanma refleksine sahip. Ben de o dönemde körü körüne inandım ve uzun süre benim Michael Jackson gündemimde değildi. Neymiş peki? Neden beyazlatmış kendini? Bunu kendi Oprah Winfrey ile 93'te canlı yayın bağlantısı, işte canlı röportaj yapılıyor evinde karşılıklı ve vitiligo hastası olduğunu söylüyor. Bu yüzden teninin beyazladığını söylüyor. Ben diyor orada şöyle yürekten bir açıklaması var. Ben diyor siyah Afrikalı Amerikan olmaktan diyor gurur duyuyorum. Ben siyah olmaktan gurur duyuyorum. Ama diyor vitiligo hastasıyım ve benim tenim benim kontrolümde olmadan beyazlıyor. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Buna rağmen 93'teki bu açıklamaya rağmen bizim basınımızda 94 ve 95'te siyahi olmaktan utandığı ve tenini beyazlattığı haberleri çıktı. O zaman öyleydi hadi. 2009'da resmi otopsi kayıtlarında vitiligo olduğu yazar. Bunun da kaynağına yine Google'dan ulaşabilirsiniz çok kolaylıkla. Tespit edilen hastalıkların en başında vitiligo yazar. Ama buna rağmen yine bizim basınımızda ana akım medyada kilerden bir gazete haberi 28 Mart 2010'da şöyle bir başlık atmış. MC'nin kremleri efsane değilmiş, cildini beyazlattığı kesinleşti. Yani bu aslında habercilik etiği değil. Kesinlikle. Habercilik etiğinden geriye bugüne ne kaldı? Orası zaten çok tartışmalı. Süreçten nemalanmaya çalışan, kendini ortaya atan o kadar çok kişi oldu ki hani sivil insanlar arasında da oldu. Michael benim arkadaşımdı, Michael'la ben çok samimiydim diyen birçok kişi de çıktı. Kitapta yazdılar ölümünden sonra. Zaten söylediği her şey aleyhine kullanılmış bir insan. Aslına bakarsanız çocuk ruhlu diyoruz da yani Michael tamam bir rockstar gibi egolu bir adam değil. Çok kendini ön plana atan bir adam değil. Mesela çok kısıtlı röportaj vermiş hayatı boyunca. Yok yani şimdi o egolu değil, o rockstar gibi hani sonuçta... Yani daha mütevazı kimliğiyle ön plana çıkmaya çalışan bütün izleyin yani bu ödül aldığı programlardaki konuşmaları olsun. İlla ki sosyal içerikli bir ırkçılığa karşı mutlaka bir şeyler söyler. Michael bana mektup yazdı diye onun yazısını taklit ederek bir sürü sunulan kanıt olmuş o dönemde ve yazı uzmanları incelediklerinde bunların sahte olduğunu tespit etmişler. Çünkü egzantrik bir insan olması veya normal tanımı nedir? Yani bizim gördüğümüz normal tanımının dışında olması, onu söyleyecektim. İzin verirseniz çocuklarla çok fazla vakit geçirdiği üzerine 10 sene boyunca Michael Jackson turnedeydi 80'lerde 90'larda ve sadece 8 ay Los Angeles'ta kaldı. Bu adam zaten büyük turneleriyle de Guinness Rekorlar kitabına girmiş vakti zamanında. Yani mesela beni falanca yerde taciz etti diye 80 ve 90 yani 90 sonrasında 2000'ler sürecinde çok fazla insan çıkıyor ve o dönemde mesela Michael Jackson Paris'te. Yani bununla ilgili çok fazla detay var. Detayları gördüğünüzde aslında sorularınızın cevabını da buluyorsunuz. Evet yani. Zaten sonrasında Jordi Chandler da babamın zoruyla ben yalan söylemek zorunda kaldığımda yine bir televizyon programında açıklıyor.
Bunlar çok önemli göstergeler. İfade teknik analizleri diye bir yöntem var Amerika'da kullanılan mahkemelerde. 2 tane yöntemden biri tercih ediliyor. Bu çok değişken faktörlerle birlikte hem işte kişinin ifadesini detaylandırması hem oradaki söyleyeyim hatta ifade tutarlılıkları, yeterli miktarda detay verip vermediği, kavramsal çatısı, karşılıklı diyalogların aktarımı, yani suçluyla mağdur arasında veya sanıkla mağdur arasında diyeyim, beklenmedik yarım bırakmalar, periferik yani çevresel detaylar gibi çok kapsamlı bir incelemeden geçiriliyor ifadeler. Yani, bunların neticesinde Michael Jackson suçsuz bulundu. Aslında orada gerek Macaulay Culkin olsun çevresindeki, gerek Frank Cascio olsun, daha sonradan onun asistanlığını yapan 2000'ler sürecinde onlar da lehine ifade verdiler. Bunların hepsi bir kanaat oluşturmaya yönelik Michael Jackson'ın avukatının çağırdığı, yargıcın da kabul edip jüriye sunduğu ifadelerdi. Şimdi 93'teki zaten soruşturmada henüz 83 doğumlu Raps'ın 10 yaşındayken yine Michael'a lehine ifade vermiş. Aslında 93'teki soruşturmada da onun ifadesi alınmış. 2002'de bir televizyon programında yine Michael lehine konuşuyor ve hiç uygunsuz bir şeyin geçmediğini söylüyor. 2003'te yine bu hani yemin altında ifade vermesinin dışında ABC adlı bir kanalda talk show'a katılıyor Raps'ın. Orada da yine soğukkanlılıkla, bunların hepsinin görüntüleri var. Hani belgeseldeki ifadelerin ve mimikleriyle oradaki görüntülerdeki mimik ve jestlerini de karşılaştırabilirsiniz. Tabii ki diyor yani uygunsuz bir yerime dokunmadı, tabii ki öyle bir şey olmadı diyor Raps'ın. Ve bu beyan 2008'de yine başka bir röportajda, televizyon röportajında, 2009'da cenaze sonrası röportajda devam ediyor. 2011'de Cirque du Soleil'in Michael Jackson performanslarından oluşan bir şovu var, One galiba ismi. Onun koreografı aynı zamanda ve o şov sonrasında kendine mikrofon uzatıldığında yine aynı sorularla karşılaşıyor. Anladım. Hiçbir yargı yok, hiçbir şey yok. Tamamen böyle bizi bunun, ya şöyle söyleyeyim, bir araya gelmişler, bunun olduğuna ikna olmuşlar. Hadi şimdi o zaman bunu dünyaya duyuralım ve oturalım 4 saatlik belgesel çekelim demişler gibi geldi bana. Yani olarak birer dakikamız kaldı. Tamam, hemen şu soruyla bitireyim o zaman. Teyit almak için soracağım. Sevçak sanırım 2013 yılında terapide keşfetmiş bunu, terapi sürecinde değil mi? Doğru mudur? evet. Evet, Evet, peki evet. o belgeselde Sevçak'ın annesi 2009'da Michael Jackson öldüğünde çok rahatladım, artık hiçbir çocuğa zarar veremeyeceğini anladım diyor. 2013'te daha kendisi keşfetmişken 2009'da annesinin bunu bilebilmesine imkan yokken burada bir çelişki olduğunu düşünmüyor musunuz? Bu bir. İkincisi 1988'de beni Disneyland'e götürdü diyor. Disneyland 1992 yılında açıldı. Şunu söyleyeceğim, aslında tek bir belgesele bakarak yargıya varmak son derece sakıncalı bir durum. Çünkü herhangi iki insan çıkıp başka bir kişi hakkında da böyle bir belgesel yapabilir ve iddia ortaya atabilir. Biz psikiyatrist değiliz ki psikiyatristler bu teşhisi koyamamış, böyle bir yargıda bulunamamış. Birey olarak bizim sıradan insanlar olarak uzaktan bakıp da pedofili dememiz yanlış, suçlu dememiz yanlış. Ben burada aslında kendimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler karar merci değiliz. Uzaktan bakıp da bir insana pedofili teşhisi konmaz. Bunun bilimsel bir tarafı yok. Tarafsız baktığım için bunları söylüyorum. Yargı vermenin yanlış olduğunu söylüyorum.